Çiçek Sevdam'dan herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Efendim ben Sevda kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Kapalı Maraş belgeselimizi izleyenler kimler parmak kaldırsınlar. Bak soru soracağım, bilemeyen varsa gerçekten küseceğim ona göre. Lütfen izleyin, izlettirin. Kendi tarihimiz açısından da son derece önemli bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Biz elbette ki belgeselin içinde konunun işte milletler boyutuna ya da siyasi boyutuna girmedik tabii ki. Bizim anlatmaya çalıştığımız savaşın insanların üzerinde yarattığı yıkıcı travmalarla ilgili hepimizin çünkü başına gelebileceği, her an başına gelebileceği bir olayı bundan 52 yıl evvel insanlar yaşamışlar. Niçin yarın öbür günde bizim başımıza gelmesin? İşte savaşları desteklemek ya da pompalamanın ne kadar zarar verebileceği bir gece içerisinde düşünebiliyor musunuz? İnsanlar çamaşır makinelerinde çamaşırlarını bırakarak, ütüyü fişte bırakarak evlerini terk edip gidiyorlar. O kadar korkunç bir şeyden bahsediyorum. Konu milletle ilgili bir konu değil. Konu tamamen savaşın insanlara yaptığı, yarattığı zararlar. Birileri sizin kendi başlarına bir takım kararlar alıyorlar. Kıbrıs tarihinde yıllar içinde gelişmiş olan bir konu aslına bakarsanız. Ama zaman içerisinde de işte o mu haklı, bu mu haklı, şucu bucu falan gibi yerlere gidiyor konu. Aslında öyle değil. Önemli olan insanın ne kadar zarar gördüğü, politikacıların, siyasetin hırslarıyla verilen kararlar zaman içerisinde insanların travmaları haline geliyor, yalnızlıkları haline geliyor. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Hararetle hepinize deyip başlıyorum ama ne zaman? Az sonra. 17 Ağustos Pazartesi büyüyen ay. Ayın bedenimizde olumsuz yönde etkileyeceği organlarımız, kalçalarımız, basenlerimiz, böbreklerimiz, mesanemiz, salgı bezlerimiz ve göbek bölgemizle cildimiz olacak. Bu organları yormadan bakım ve tedavilerine yönelmek son derece önemli. Böbrek sağlığı için lütfen aldığınız tuza dikkat ediniz. Tuz sayısını azaltırken su sayısını arttırmanızı öneriyorum. Yine cildimizdeki sivilceler ve siyah noktalarla böyle fazla fazla oynamayalım. Çünkü hiç geçmeyecek leke veya izlere neden olabilirsiniz. Sakal tıraşı olmak için harika günlerdeyiz. Cildiniz için besleyici, onarıcı bakım krem ve maskeleri son derece faydalı etkiler yaratacaktır. Özellikle gece yatmadan evvel uygulamanız etkisini 2 kat arttıracaktır. Saçınızı boyatabilirsiniz. Boya saçınızdan hızlıca akıp gitmeyecektir ama saç kesimi yaptırmıyoruz ve de nasır tedavisi uygulamıyoruz. Bahçe işlerinde ise durum şöyle olacak. Çit taş döşemiyoruz. Aksi takdirde hızla yerlerinden oynamaya başlayacaklardır. Yabani ot temizliği de yapmıyoruz. Çünkü kökleriyle gelmeyecekleri için çok daha hızlı olarak yayılacaklardır. Çiçekli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için şahane günlerdeyiz. Bitki ve ağaçları gübrelemiyoruz. Özellikle saksılı bitkileri kesinlikle sulamıyoruz. Ama eğer şayet tropikal bitkileriniz varsa evinizde veya işte yok hani sulamazsam 1,5 dakika içinde ölür bu çocuk dediğiniz herhangi bir bitkiniz varsa sulayın gitsin. Elbette yeni bir ekim ve dikim yaptıysanız aynı zamanda can suyunu mutlaka ama mutlaka verin bitkinin. Bahçe aleti temizlemiyor, kompost oluşturmuyor, bitki ve de ağaçları budamıyoruz. Fidelerinizi şaşırtabilir, çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Ev işlerinde sevgili Aydede'den bize hiçbir fayda yok. Seçim sizin, öyle ya da böyle o yaptığınız işler hızlıca eski haline dönecektir. Boşu boşuna işlerle boğuşmuş olursunuz ya da benden sadece bir tane var deyip keyfinize bakarsınız. Siz bilirsiniz. Kendinizle ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Ama mutfakta Aydede'den sadece mayalı hamur işleri, yoğurt, tereyağı ve lor peyniri içinde olsa izin var. 18 Ağustos Salı, 19 Ağustos Çarşamba büyüyen ay.
İç dış cinsel organlarımız, idrar yollarımız, anüsümüz, döl yatağımız, böbrek boşluklarımız ve burnumuz ayın olumsuz etkisinde kalacak olan organlarımız. Bu yüzden bakım ve tedavilerine yöneliyoruz. Böylece olası sorunları ortaya çıkmadan ya da çok daha hafif olarak atlatabiliyoruz. Bu dönemde regl sancılarınızda artışlar olabilir. Hemoroidle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle de işte soğuk zeminlere oturmamaya dikkat edin. Yediklerinizin, içtiklerinizin çok ağır, çok ekşili falan olmamasına dikkat edin lütfen. Beyler, özellikle de delikanlı beylerin sakal tıraşı olmaları sakallarının sağlıklı olarak çıkmasına yardımcı olacaktır. Saçınızı boyatabilirsiniz ama kestirmiyoruz. Nasır tedavisi yapmıyoruz. Aşı, enjeksiyon içeren tıbbi işlemlerden en olumlu sonuçların alınabileceği günlerdeyiz. Buna botoks, dolgu gibi estetik işlemler de dahildir. Diyete başlamak için hiç uygun günlerde değiliz. Bebeğinizi sütten kesmek için ufak ufak böyle çalışmalara başlayabilirsiniz. Çünkü dolunay geldiğinde hem anne hem de bebek için çok daha kolay atlatılabilir bir süreç olacaktır. Ağda epilasyon yaptırmıyoruz. Microblading gibi kaş şekillendirme tekniklerinin sonuçları son derece etkili olacaktır. Kaşlar daha dolgun, simetrik ve de dolgun görünecektir. Elbette işinin ehli olan birisinin yapması kaydıyla. Dövme yaptırmak veya sildirmek için de yine gayet uygun günlerdeyiz. Tırnakla ilgili her tür işlemden uzak durulması gereken günler. Törpüleme, kesme gibi işlemler tırnak yapınızı zayıflatacak ve de zarar verecektir. Yüzünüze besleyici, onarıcı bakım krem ve maskeleri kullanmak son derece etkili olacaktır. Ev işlerine gelirsek, pencere temizliği yaparak işinizin çok daha kısa sürede bittiğini ve temizliğin her zamankinden daha izsiz ve de lekesiz olduğunu göreceksiniz. Mayalı hamur işleri için uygun günler, ayın konumu nedeniyle hamurun daha hızlı kabaracağını, çok daha lezzetli olacağını söyleyebilirim. Evlerin rutubetli alanlarını temizlemekle hiç boşu boşuna uğraşmayın. Küf çok kısa sürede geri dönecektir. Evi silmek, ıslak toz almak mobilya ve parkelerinize uzun vadede zarar verecektir. O yüzden kuru temizlik yapmanız son derece önemli. Çamaşır ve ütü içinse şahane günlerdeyiz. Deterjan ve yumuşatıcı çamaşırlardan çok daha iyi çözünecek, daha lekesiz çamaşırlara daha az deterjan kullanarak ulaşabileceksiniz. Çamaşırlarınızı böyle birazcık da özenle asacak olursanız pek çok çamaşırınızın ütüye bile ihtiyaç duymadığını göreceksiniz. Ütü de çok daha hızlı bir şekilde bitecektir. Yine halı, kilim ve koltuklarınızdaki lekelerin temizliği için bu günler harika olacaktır. Ve mutfak işlerine gelecek olursak da kompostör ve reçel yapmıyoruz. Turşu, sirke, konserve için de hiç uygun günlerde değiliz. Evcil dostlarınızın kumlarını ve yaşam alanlarını temizlemiyoruz ama yoğurt mayalayabilirsiniz. Ve bahçe işlerine geldik. Özellikle saksılı bitkilerimizin sulanma günlerindeyiz. Yapraklarından faydalandığımız bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en ideal günler. Bitki ve ağaçları topraktan değil ama yapraklarından gübreleyebilirsiniz. Budama yapmıyoruz, çit taş döşemiyoruz, yabani otları çapalamıyoruz. Özellikle yapraklı bitkilerin şaşırtmalarını yapabilirsiniz. Çiminizi biçecek olursanız çok daha hızlı olarak uzayacaktır ama daha sağlıklı olacaklardır. Bitkilerden çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. 20 Ağustos Perşembe, 21 Ağustos Cuma, 22 Ağustos Cumartesi büyüyen ay. Vücudumuzda kalçamız, belimiz, üst baldırlarımız, damarlarımız, kaslarımız ve sinir sistemimiz olumsuz yönde etki altında kalacak olan organlarımız olacaklarından bu organların bakım ve tedavilerine yönelmek son derece önem taşıyor. Yani bugünlerde varis ve romatizmal ağrılarınızda artışlar yaşayabilirsiniz. Önlem alarak bu sorunları en aza indirebilirsiniz. Ağır kaldırmaktan, yorucu spor aktivitelerinden, uzun yürüyüşlerden kaçınmak gibi işler yani. Beylerin sakal sağlıkları için tıraş olmaları son derece etkili olacaktır. Cildinize besleyici bakım, onarım krem ve maskeleri uygulamak için harika günlerdeyiz. Saçınızı boyatabilirsiniz ama kestirmiyoruz. Nasır tedavisi yapmıyoruz. Diyete başlamak için maalesef hiç uygun günler değil. Ama spora başlamak ve bunu hayatımızın kalıcı bir rutini haline getirebilmek için son derece güzel günlerdeyiz.
Bebeğinizi sütten kesmek için gerekli hazırlıklara başlayabilirsiniz. Çünkü dolunay günlerinde siz de bebeğiniz de bu süreci çok daha kolay atlatacaksınız. Bahçede ise işler şöyle olacak. Çit taş döşemiyor, yabani ot temizliği yapmıyoruz. Bitkilerin öz su ve enerjisinin meyvesinde toplanacağı günlerdeyiz. Bu nedenle meyveli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için ideal günlerdeyiz. Peki nedir bu meyveli bitkiler diyecek olan yeni aboneler, dostlar için? Meyvesinde tohum barındıran her türlü bitkiden bahsediyorum. Yani işte domatesten bibere, patlıcandan işte ne bileyim neye, fasulyeye kadar hepsi meyveli bitkilerdir bunların. Bugünlerde ekilip dikilen bitkilerin meyveleri çünkü çok çok daha sağlıklı, daha dayanıklı, besin değeri daha yüksek ve de çok daha lezzetli olacaklardır. Bitki ve de ağaçları budamıyoruz. Bahçe aletlerini temizlemiyor, kompost yapmıyoruz. Şifasından faydalandığımız bitkileri toplayıp kurutabilirsiniz. Meyve ağaçları ve bitkileri budamıyoruz. Fideleri şaşırtabilir, bitkilerden çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Aşılama için de yine uygun günlerdeyiz. Ev ve mutfak işlerine gelelim bakalım neler varmış. Pencere temizliğinden çok daha iyi sonuçlar alacağımız günler ama evin genel temizliği hiç uygun günler değil. Özellikle ıslak temizlik mobilya ve parkelerinize zarar verecektir. Maya kullanacağınız hamur işleriniz, hızlı olgunlaşan peynir, yoğurt, tereyağı ve reçel yapımı içinse harika günlerdeyiz ama sirke ve turşu, konserve yapmıyoruz. 23 Ağustos Pazar büyüyen ay, dizlerimiz, baldırlarımız, eklemlerimiz, kemiklerimiz ve cildimiz etki altında kalacak olan organlarımız olacak. Romatizmal ağrılarınızda artışlar, bacaklarınızda çok daha hızlı yorgunluklar yaşayabilirsiniz. Özellikle yüzünüzdeki sivilceleri kurcalamayın. Geçmesi mümkün olmayan leke ve izlere neden olabilirsiniz. Sakal tıraşı beylerin sakal sağlığını iyileştirecektir. Cildinize bakım maske ve kremleri uygulamak, batık tırnak tedavisi, saç boyamak için şahane günler. Dövme yaptırmıyoruz. Fazla kilolardan kurtulmak için aydan destek alamadığımız günlerdeyiz. Bu nedenle diyete başlayacak olursanız kilo veriminiz çok daha yavaş olacak ve de motivasyonunuz düşeceği içinse diyetinize sadık kalamayacaksınızdır. Hani bunu bilerek başlayın lütfen diyete başlayacaksanız da. Büyüyen ay dönemleri genel olarak ameliyat ve operasyonlar için şahane günler olarak kabul görmemekle birlikte elbette doktorunuzun dedikleri her zaman esastır. Diş tedavisi için de yine birazcık beklemek gereken günler. Manikür, pedikür ve protez tırnak gibi işlemler için harika günlerdeyiz. Evcil dostlarında operasyonları için bekleyebiliyorsanız eğer küçülen ay dönemi çok daha uygun olacaktır ama tırnak kesimlerini bugünlerde yaptırabilirsiniz. Bağda bahçede çıt taş döşemiyor, yabani ot temizliği yapmıyoruz. Bitkilerinizin saksı ve toprak değişimini yapabilirsiniz. Bitki köklerinin aktif büyüme dönemi olduğu için bitkileriniz bundan en üst seviyede fayda görecektir. Bitkilerin toprağını gübreleyebilirsiniz ama saksılı bitkileri gübreleme öncesinde mutlaka sulamış olun ki gübre kökleri yakmasın. Genel olarak hasat işlerinden uzak durmamız gereken günlerdeyiz. Ama şifalı ot ve bitkileri toplayıp kurutabilirsiniz. Ağaç ve bitkilerde budama yapmıyoruz. Bitkilerden çelik sürgün alabilir, şaşırtma yapabilirsiniz. Ev işlerinde ise tam tatil ilan ediyorum arkadaşlar. Hiçbir şeyle uğraşmayın. Keyfinize bakın. Çünkü ne iş yaparsanız yapın hızlıca eski haline geri dönecektir. Elbette mecbur kaldığımız işlerimiz var. Öyle mecburuz yapacağız yani yapacak hiçbir şey yok onlarla. Öyle boş boş yorulmak mecburiyetindeyiz. Ama eğer çok mecbur da değilseniz şayet kendiniz ve sevdiklerinizle vakit geçirin gitsin. Çünkü niye? Senden sadece bir tane var. Evet, bu haftanın da böyle burada sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yine sağlığım el verecek olursa sizlerle burada buluşmaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Yorumlarınız bizler için son derece değerli. Önümüzdeki hafta görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Yeşil kalmayı unutmayın.